Merhabalar, Yelizce Tarifler Yemek kanalıma ve yeni tarifime hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, içine eklemiş olduğum, sosuna eklemiş olduğum farklı bir malzeme ile lezzetini kat kat artıracağımız mini çıtır börekler hazırlayacağız. Gerçekten sesi duydunuz, çıtırtıyı duydunuz. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Hemen malzemelere geçiyorum ve sosumuzu yapmaya başlıyorum. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bu böreği gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bir şişe maden suyumuz var. Çırpma kabıma ekledim ve bir paket, bir kutu kremamız var arkadaşlarım. Kremamızı da sıvı yağımıza ve sodamıza ekledikten sonra, maden suyumuza ekledikten sonra güzel bir karışım elde edeceğiz. Son damlasına kadar o krema akıtılacak, ziyan olmayacak. Arkadaşlar birazcık uğraştım burada. Malzememiz ziyan olsun istemedim. İyice kremayı akıttıktan sonra çırpma teliyle beraber şöyle sosumuzu hepsi birbirine karışacak şekilde çırptım. Mutlaka bu böreği deneyin. Pişirmeden önce buzdolabına atabilirsiniz. Pişirdikten sonra atabilirsiniz. Çok kolay, lezzetli bir börek oldu arkadaşlar. Böyle börek yaptığımız zaman o yufkaların katları ayrılır ya, görülür ya böyle bol yağlanmış gibi. Bu börek de aynen öyle oldu. Katmanları tek tek ayrılıyordu. Sizlere çok sağlıklı bir görsel oluşturamamış olabilirim. Kusuruma bakmayın videonun sonunda. Tam istediğim görüntüyü yakalayamadım çünkü misafirlerime hazırlamıştım arkadaşlar. O yüzden gelebildiğim şekilde geldim karşınıza. 6 adet yufkamız var. Yufkamızı hemen kenara alıyorum. Katlıyorum paketten çıkarınca. 2-2 ayırıyorum bu şekilde. Kalan 2 tane yufkamın seriyorum ve üstündeki yufkayı alıyorum. Kenarda bekletiyorum. Önce soslama işlemini yapacağız. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu yufkamızın her yerine gelecek şekilde bol bol sürüyoruz. Bol sürmekten çekinmeyin. Hiçbir şey kaybetmeyiz arkadaşlarım. Yufkanın her yerine mutlaka bol bol sostan gelsin. Sosum yetmez gibi bir düşünceniz olmasın. Eğer yufkalarınız çok büyük değilse. Benim yufkalarım küçük bile sayılabilirdi. O yüzden böyle bol bol her yerine gelecek şekilde sürdüm. Videomun başındayken lütfen videomu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, tariflerimi sosyal medyalarınızda, WhatsApp gruplarınızda paylaşarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. İkinci yufkamı da soslamış olduğum ilk yufkamın üzerine serdikten sonra yine bir fırça yardımıyla yufkama sürüyorum. Eğer isterseniz bir kaşık yardımıyla da sosu yufkanın üstüne gezdirebilirsiniz. Benim fırçam oldukça büyük olduğu için ekstra kaşık kullanmaya gerek duymadım. Her yerine güzelce sürüyoruz. Toplamda 6 adet yufka kullanacağız arkadaşlar. Oldukça bereketli bir börek oluyor. Bol bol oluyor. Kalabalık misafirlere yapabilirsiniz. Öneririm yani. Tam bir kurtarıcı. Yapımı da kolay. İç malzemesi olarak da istediğinizi kullanabilirsiniz. Üçüncü yufkamı da serdikten sonra soslama işlemine devam ediyorum. Gerekli olan malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Lütfen oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Kremayı koymadıkları şey kalmıyor diyordum ama bu böreğe gerçekten farklı bir lezzet kattı. O yüzden sizlerle de mutlaka paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım şans verirsiniz, denersiniz ve yorumlara nasıl bulduğunuzu yazarsınız. Çünkü birçok izleyici tariflerin altına yapılmış olan yorumlardan yola çıkarak yapıp yapmamaya karar veriyor. Umarım sizler dener ve yorumlara nasıl bulduğunuzu yazarsınız. 3 adet yufkamızı soslaya soslaya tamamladık. Ve bir rulet yardımıyla böreğimizi önce 2'ye, sonra 4'e, sonra 6'ya ve her bir parçayı da 3'e bölerek küçük küçük börekler elde ettik. İsterseniz siz daha küçük, tam böyle lokmalık olacak şekilde de bölebilirsiniz. Eşit bölmeye dikkat edin. Böreklerin uzunlukları aynı olsun. Ben tam olarak eşit böldüm diyemem. Ama lezzetinden bir şey kaybetti mi? Hayır.
İç malzeme olarak ben lor peyniri kullandım. Sizler istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Haşlanmış patates, kıyma, kaşar peyniri, beyaz peynir, aklınıza gelebilecek olan, damak tadınıza göre hangisini seviyorsanız onu hazırlayabilirsiniz. Son kata da sostan sürdük arkadaşlarım. Her yerine gelecek şekilde sürdük ve böreklerimizi bu şekilde sarmaya başladık. İsterseniz börekleri buzdolabında, dondurucuda da bekletebilirsiniz. Akşamdan sarıp sabahleyin kahvaltıya pişirebilirsiniz. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ramazan hazırlığı yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Küçük küçük lokmalık börekler ortaya çıktı. Benden tam not aldı. Tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Dilerseniz böreğinizi daha büyük şekilde de yapabilirsiniz. Ben kalabalık misafirime yaptığım için küçük küçük olmasını tercih ettim. Ama isterseniz çok fazla böyle sarmakla uğraşmak istemezseniz daha büyük bir şekilde de sarabilirsiniz. Hazırlamış olduğum böreklerimi gördüğünüz gibi tepsiye alıyorum. Fırınımı önceden ısıtıyorum. 180 dereceye ayarlıyorum. Oldukça bereketli ve bol bir börek oluyor arkadaşlar. Ben biraz sıkıştırdım açıkçası. Siz hani böreklerim sıkışmasın, daha böyle çıtır çıtır olsun, her yeri güzel bir şekilde kızarsın isterseniz mutlaka 2 tepsi şeklinde pişirmenizi tavsiye ederim. Yine ilk yufkamı sosladım. İkinci yufkamı sosladım. Şimdi üçüncü yufkamı da üstüne ekliyorum. Hızlı hızlı sizlere gösteriyorum ki aklınızda soru işareti, tereddüt kalmasın. Ne kadar sos kaldığını da görün istiyorum. Gördüğünüz gibi yine şeritler halinde küçük küçük olacak şekilde kestim. Bu büyüklüğe kesinlikle siz karar verebilirsiniz. İster küçük ister büyük. İç malzememi de serdikten sonra hızlı bir şekilde sarıyorum. Keşke normalde de bu kadar hızlı yapabilsek her işimizi demek geldi şu an içimden. Beni hangi ülkelerden, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalımıza aboneliklerinizi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı, desteklerinizi her zaman bekliyorum. Sizlerin destekleri çok kıymetli. Sizlerden gelecek olan yorumlar, destekler benim motivasyonumu artıracaktır ve sizlere daha fazla tarif çekmek için uğraşacağımdır. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Börekleri biraz sıkıştırmak zorunda kaldığımı söylemiştim arkadaşlar. Bakın böyle tepsiye zor sığdırdım diyebilirim. Sonrasında çırpma kabımızda kalan sosumuzu böreklerimizin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Hatta döküyorum. Gördüğünüz gibi bol bol sosluyorum. Üzerine yumurta sarısı sürmüyoruz arkadaşlarım. Önceden ısıttığımız 180 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Çok güzel bir şekilde piştiler. Çıtır çıtır börekler oldular. Lütfen şu sese bir bakın. O kadar sıcak ki şu an tutmakta zorlanıyorum. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlarım.